Milyonlarca kişinin deneyip çok güzel sonuçlar aldığını yazdığı o aspirin masken var ya, ona çok güzel başka bir bileşen katılıyor ve etki harika oluyor. Haftada sadece bir kez yapacağız ama geniş gözenek, siyah nokta, renk dengesizliği, o koyu lekeler, cildimizdeki pürüzlü doku gidecek, ışıltılı çok güzel bir cilde geçeceğiz. Aspirin kullanacağız. 3 tane aspirin kullanacağım. İçeriğindeki salisilik asit sayesinde gözenekleri temizleyeceğiz. Fazla yağ gidereceğiz ve akne oluşumunun önüne geçeceğiz. 3 tane aspirini ezdim arkadaşlar. Aspirin ölü hücreleri nazikçe soyacak, cildi daha parlak, temiz bir hale getirecek. Jelatin de sıkılaştıracak, siyah noktaları giderecek. Bir yandan da sıcak süt kullanacağım. Yoksa süt kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece sıcak suyla da aynı işi yapabiliriz ama ben ciltteki nem dengesini sağlamak, ışıltı katmak adına biraz sıcak süt ısıttım. Sonra jelatin, ikinci harika ürün, ne derseniz jelatin. Dilerseniz süt, dilerseniz sıcak suyla jelatini açıyoruz arkadaşlar. Bakın, üzerini geçecek kadar yaklaşık 1 tatlı kaşığı dolusu jelatinin üzerine 6-7 tatlı kaşığı kaynamış süt döktüm. Bunu çözdürüyorum ve ayrı bir kabın içerisine sıcak su döktüm. Amacım jelatini tamamen çözülmüş hale getirmek. Derseniz ki bana daha pratik bir yöntem söyle. O zaman süt ve jelatini ya da sıcak su ve jelatini hemen mikrodalgada 15 saniye çözdürün, öyle de eriyecek. İyice eridikten sonra az önce öğüttüğüm, ezdiğim 3 aspirini üzerine ekledim. Bakın hala sıcak su içerisinde bekletiyorum ki aspirin, jelatin iyice birbirine geçsin. Birinin arındırıcı, birinin canlandırıcı özelliğini birleştirip çok güzel olayım istiyorum. O yüzden sıcak suda beklettik. Ürün tamamen birbirine geçti. Bu kadar basit. 2 tane ürünü bu şekilde birleştirip cildimizi çok daha güzel hale getireceğiz. Ellerinize de sürebilirsiniz mutlaka. Hatta el, boyun, yüz, dekolte bölgesi, oralara da sürün arkadaşlar. Ellerinizde lekeler varsa, kırışıklıklar varsa, solgun bir görüntü varsa bunları da gideriyor. Ellerimi sürdüm ben. 15-20 dakika bekleteceğim. Bakın, 15-20 dakikanın ardından bu süre maskeyi sürdüğünüz kalınlıkla da orantılı oluyor. Eğer çok yoğun, kalın bir şekilde sürerseniz biraz daha uzun beklemeniz gerekiyor ama ince bir şekilde sürmenizi tavsiye ediyorum ki şöyle soyabilelim. Bakın, elimden çıkartır çıkartmaz ellerim ışıl ışıl oldu. Üzerine zeytinyağı olabilir, E vitamini olabilir ya da kendi yaptığınız güzel kremlerden biri olabilir. Elleriniz muhteşem oluyor. Şimdi geldi maskeyi yüzümüze uygulama. Yüzümüzü mutlaka yıkadık. Cildimiz temiz. Maskemiz de ılık halde. Soğuk değil, sıcak değil. Ve bu maskeyi gündüz uygulayıp ondan sonra da güneş ışığına çıkmıyorum. Akşam eve geldik, yüzümüzü bir güzel yıkadık. Sonrasında bu maskeyi yapıyoruz. Ve tekrar söylüyorum, sadece haftada bir kez yapıyoruz. Bunu bir ay boyunca haftada bir kez yapmaya devam edebilirsiniz. Sonra birkaç hafta ara verip tekrardan kullanabilirsiniz. Çok kuvvetli, çok etkili, yapar yapmaz da sonuç veren tariflerden biri. Tüm yüzüme sürdüm. Bu arada dudaklarıma değirmiyorum. Çünkü ben maskeyi soymak istiyorum. Kaşlarıma değirmiyorum. Çünkü o küçük tüyleri de alıyor. Favori ve bıyık bölgenizdeki tüylerden kurtulmak istiyorsanız da bu maske çok işe yarıyor arkadaşlar. 20 dakika beklettim. Bekleme aşamasında mimik yapmayın. Çok konuşmayın. Olduğunuz şekilde şöyle kendinize 20 dakika verin. Bakın, hareketsiz kalın. Sonra maske istediğimiz formda olmuyor. Bunu böyle bir güzel soyacağız arkadaşlar. Çıtır çıtır maskeyi cildimizden çıkartacağız. Tüm tariflerde olduğu gibi bu tarif öncesinde de küçük bir test yapmanızı öneriyorum. Eğer cildiniz hassassa, açık tenliyseniz aspirin çok kuvvetli, jelatin çok kuvvetli. Hassasiyet oluşabilir. Bunun bir küçük testini yapın. Ama çok etkili. Ben açık tenli ve hassas bir cilde sahip olmama rağmen bu maskeyi çok seviyorum. Cildimin böyle solgun göründüğünü düşündüğüm anda, yağlanmaya yüz tuttuğunu hissettiğim anda
ölü deriyi atmak istediğim anda bu maskeyi yapıyorum. Evet, aspirin maskesi çok denendi, çok güzel sonuçlar alındı. Evet, jelatin maskesi çok denendi, güzel sonuçlar alındı. Bu ikisi birleştiğinde çok daha güzel oldu. O yüzden şiddetle mutlaka deneyin, denetin istiyorum. Ama önce küçük bir test yapmayı ihmal etmeyin. Bakın böyle çıtır çıtır favori bölgesindeki küçük tüyler var ya, onları da gideriyor. Özellikle burun üzerindeki siyah noktalar ve geniş gözenek problemi için inanılmaz etkili. Hani sadece çok az oranlarda burun üzerine ve çeneye de uygulama yapabilirsiniz. Siyah nokta bantları var ya, onları kullanmanıza, almanıza gerek kalmayacak. Orayı bir güzel soyun arkadaşlar. Daha aydınlık, tertemiz olsun. Diyorum ya, maske haftada bir kere yeterli. Ama dilerseniz sadece burun üzerine 3-4 güne bir de kullanabilirsiniz dilerseniz. Bir güzel soydum. Kalıp halinde yüzümden çıkarttım. Ölü deriyi attım. Üzerine baktığımda da böyle fazla yağ görebiliyorum resmen. Maskeyi incelediğinizde İçiniz rahatlayacak. İyi ki de yapmışım. Cildim ne kadar yağlanmış diyeceksiniz. Gün aşırı krem kullanıyorsanız, koruyucu yağlar kullanıyorsanız arkadaşlar, zamanla cildiniz yağlanacaktır. Bu da sivilce problemine yol açacaktır. Sivilceler çıktı, dayanamayacaksınız. Bir süre sonra sıkacaksınız. Bu da lekelenme problemi. Sürmeyelim mi güneş kremi? Sürmeyin, bu sefer de leke olacak. O yüzden her birinden dengeli bir şekilde kullanmak lazım. Çıkarttım maskeyi bir güzel. Önce ılık, sonra şöyle buz gibi suyla yıkadım. Hafif kızarıklıklar var ama 5 dakika sonra geçecek. Kendi yaptığım şöyle susam yağıyla çok güzel bir krem vardı. Ondan sürdüm. 1-2 damla da E vitamini süreyim. Kırışıklıklarla da mücadele edeyim istiyorum. Avucuma aldım, ısıttım E vitaminini tüm yüzüme, boyun, dekolte bölgesine, aşağıdan yukarı, içten dışarı doğru kremle beraber masaj yaparak uyguluyorum. Cilt masajı, yüz masajı da yüzünüzü şekillendirmeye, kremin emilimini sağlamaya da oldukça etkili arkadaşlar. Ben çok güzel sonuçlar alarak, çok severek aspirin jelatin maskesini kullandım. Ve istiyorum ki siz de hemen bunu deneyin ve aşağıda mesaj kısmına, yorum kısmına da o değerli güzel yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Hobifan YouTube kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Daha da güzel olmasını dilediğiniz sevdiklerinizle de videoları, kanalımızı paylaşmayı, önermeyi unutmayın. Altyazılardan da dilediğiniz dilde videoyu izleyebilirsiniz. Birkaç video daha ekliyorum. İzlemediyseniz onları da izleyin. Hep beraber güzel olmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.